Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yine böyle bohem tarzı bir bere modeli anlatacağım. Bu modelin daha önce şiş örgüleriyle çalışmıştım. Birkaç video önce yayınladım. Tığ işi modelini de yapabilir miyiz diye istek gelmişti. Evet, bu şekilde bir model çalıştım. Şöyle göstereyim. Evet, şöyle her açıdan göstereyim. Şöyle geliyor. Evet, şöyle arkadan, arkası bu şekilde, şöyle dökümlü. Bu kez pompon yapmadım. Evet, o şekilde. Evet, oldukça güzel oldu. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Arkadaşlar, yapılışına geçmeden önce birkaç video önce yayınladığım modeli de göstereyim. Bu da şiş örgüsü versiyonu. Şöyle şu şekilde. Şöyle biraz daha dökümlü yaptım. Arkasına pompon koydum. Evet, bu şekilde. Dilerseniz bunu da örebilirsiniz. Bunun da linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Evet arkadaşlar, örgümüze başlayalım. Bir önceki örgü şişleriyle ördüğüm modelde bu gene ebruli ipliği kullanmıştım. Gri iple karıştırmıştım. Şimdi burada beyaz iple karıştırıyorum. Bu da orta kalınlıkta bir bebe yünü. İkisi de böyle orta kalınlıkta bu şekilde birleştiriyoruz. Kullandığım tığ da şöyle bakın, 6 milimetre tığ kullanacağım. Evet, şimdi başlayalım. Arkadaşlar, şimdi önce şu lastik kısmını yapıyoruz şu şekilde. Evet. Bayağı bir öre söke uğraştım arkadaşlar, sayılarını oturtana kadar, ama çok güzel oldu bence, içime sindi. Umarım sizler de beğenirsiniz. Böyle kolayca 1-2 saat içinde akşam bir dizi izlerken yapılabilecek bir model oldu. Şimdi 16 zincirle başlıyorum. 1 2 zincirleri gevşek çekelim, sıkmayalım elimizi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Evet, bir zincir çekiyorum. Bu çektiğim zincirden sonra gelen zincire batarak sık iğne yapıyorum. Sırayla bütün zincirlere sık iğnemizi yapıyoruz. 16 tane. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, birinci sırayı tamamladık. Bu arada bu lastiğin ölçüsünü vereyim. Şöyle şuradan itibaren şöyle 11,5-12 santim kadar bir ölçüsü var. Kalın bir lastik yapıyoruz. Evet. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Hemen şu ilk ilmeğe batıyorum. Şuradan batmıyorum arkadaşlar. Şuradan arka ilmekten alıyorum. Sırayla dümdüz şöyle. Şu şekilde. Evet, sıra sonuna gelelim. Böyle istediğimiz uzunluğa gelene kadar lastiği bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, lastik örgü kısmını tamamladım ben bu şekilde. Şimdi santim ölçüsünü vereyim. Evet, 50 santim.
50 santim uzunluğunda bir şerit ördüm. Toplamı 70 sıra oldu. Yani 70 sıra sık iğne ördüm. Sizin ördüğünüz daha fazla sıra sayısı ya da daha az sıra sayısı olabilir. Önemli değil. 50 santime bunu tamamlayın arkadaşlar. Evet. Şimdi üst kısmını örmeye başlayacağız. Çocuklar için de yapacak olursanız bunu çocuğun baş çevresine şöyle dolandırıp kulaklarını geçip bu uç kısımları çene hizasına gelene kadar öreceksiniz. O şekilde ayarlıyoruz. Yani bunlar çene hizasına geliyor. Evet. Şimdi başlayalım. Evet. Şimdi 70 sıra örmüştük. Her bir sıraya bir trabzan yaparak devam ediyoruz. Şöyle 3 zincir çektik burada. Bunu birinci trabzan olarak alıyorum. Şimdi burada bir sütunlar var, bir de çukurlar var. Sırayla batacağız. Bir şuraya batacağız, bir şuraya, bir şu üst sütuna, bir şu çukura. Bu şekilde ayarlayarak 70 ilmeği tamamlıyoruz. Şimdi birinciyi yaptım. 2, şu yanına şuraya batıyorum. 3, şu tepeye şuraya batıyorum. 4, saymamıza gerek yok, bitirince sayabiliriz. Evet, şu tepeyi yaptım, şu boşluğa yapıyorum. Şimdi şurayı yapıyorum. Evet, şunu yaptım. Şimdi şura. Evet, bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar 70 ilmek olarak tamamlayalım. Evet, 70 ilmeğimizi ördük arkadaşlar. Şimdi buradan birleştirmeyeceğim. Böyle bir 3 sıra ördükten sonra birleşim yapacağız. Şimdi buradan 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyorum. Her bir trabzana birer tane trabzan yapıyoruz. Arttırma veya eksiltme yok. Dümdüz örüyoruz. Sırayla. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Bütün trabzanlara birer tane yapıp şimdi 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyorum. Yine birleştirmiyoruz. Evet, devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, 1 2 3 sıra ördük trabzan. Şimdi bu sırada artık birleştiriyoruz. Şöyle şu tepedeki zincirle birleştiriyoruz. Evet, şimdi birleşik olarak döne döne öreceğiz. Toplam 5 sıra öreceğiz. Hiç arttırmadan, yani bunlarla birlikte 1, 2, 3, 4, 5. Yani 2 sıra daha öreceğiz. Evet, dümdüz örelim. Hiç eksiltmeden. Devam edelim. Evet arkadaşlar, trabzan olarak 1, 2, 3, 4, 5 sıra trabzan ördüm. Şimdi ulaştığımız santim ölçüsünü vereyim şu ana kadar. Şöyle bakın, 17 santim kadar bir uzunluk oldu. Şimdi bu noktadan sonra eksiltmeye başlıyoruz. Şurada
birleştirdik artık. Yani 1, 2, 3 sıra ayrı kaldı böyle. Son 2 sıradan itibaren birleştirmiş olduk. Şimdi 70 ilmeğimiz vardı. Toplam 7 parçaya böldüm bu 70 ilmeği onarlı gruplar halinde. Bakın burada şöyle şu birinci ilmek olacak şekilde şuraya taktım işareti. 1, 2, şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ayırdım. Sonra diğer hemen yanındakine bir ayraç taktım. O ayraçla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra diğer grup geliyor. Bu şekilde 7 tane grubumuz var. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ayraç taktım. Her sırada bu ayraçtan önceki 2 ilmeği birlikte alarak bir ilmek eksilteceğiz. Yani her sırada 7 ilmek eksilmiş olacak arkadaşlar. Bu şekilde 6 sıra öreceğiz. Sonuçta 70 ilmeğimiz var. 6 sıra öreceğiz. Her sırada 7 ilmek eksiltince 6 kere 7 42. 42 ilmek eksiltmiş olacağız toplam olarak. 70 ilmeğimiz vardı. 70'ten 42'yi çıkarınca 28 ilmek kalıyor. 28 ilmeğe düşmüş olacağız 6. sıranın sonunda. Şimdi başlayalım. Evet, şimdi ilmeğimizi birleştirelim. Evet. Şimdi 1, 2, 3 zincirli sıraya başlıyorum. Hemen sırayla trabzanlarımı örüyorum. Evet, son 2 ilmek kalana kadar. Evet. Şimdi son 2 ilmek kaldı. Bu ilmek ve işaret koydum. Şimdi o ikisini birlikte alacağım. Şöyle beklettim. Doluyorum. Sonra işaretli olan yere battım. Ve üçünü bir alıyorum. Ve bu işareti çıkarıp hemen bakın buraya takıyorum. Evet, örmeye devam edelim. Evet, bakalım 2 ilmek kaldı. Yine aynı şekilde bu ilmeği alıyorum, doluyorum ve işaretli olan ilmeği alıyorum. İkisini bir alıyorum. Bu işareti buraya takıyorum. Evet. Bu şekilde devam edelim. Bütün ilmekleri eksilterek 6 sıra bu sırayla birlikte toplam 6 sıra olacak. Eksilttiğimiz sıra sayısı. Devam edelim bu şekilde. Evet arkadaşlar, eksiltme sırasını da 6 sıra ördüm. Toplam şurada ördüğüm trabzan sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 sırayı düz ördük hiç eksiltmeden, 6 sırayı da bu şekilde eksilterek ördük.
Şu anda 28 tane ilmek var. Şimdi birleştirelim ilmeğimizi. Sıra sonundayız. Evet. Şimdi son sıramızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu sırada bütün ilmekleri çift olarak alacağız. 1-2 zincir çektim. Hemen bir sonraki ilmeğe batıyorum ve ikisini bir alıyorum. Doluyorum. Bir sonraki ilmeğe battım, doladım. Diğer ilmeğe battım. İkisini bir alıyorum. Evet, şunları çıkaralım artık. Evet, hemen yanındakine battım, beklettim. Onun yanındakine ikisini bir alıyorum. Bu şekilde bütün ilmekleri çift olarak alalım. Doladım. Evet, bu şekilde bütün ilmekleri çift alarak sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Bu şekilde iyice küçüldü. Şimdi yine ikişer ikişer alalım ilmekleri. Doladım. Birlikte alıyorum. Çift çift alıyorum yani. Evet, 2 ilmek kaldı. Evet, sırayı birleştireceğiz artık. Evet, şimdi ipimi kesiyorum. Evet, ipimi kestim, bir iğneye geçirdim. Şöyle düğüm atıyorum. Şurada bir deliğimiz var. Onu dikerek kapatacağız. Evet, tepe kısmında bu şekilde yuvarlatmış olduk. Şimdi ipi arka tarafa geçirelim. Evet, bu şapkaya pompon yapmayacağım. İsterseniz bu tepe noktasına pompon koyabilirsiniz. Diğer örgü şapkada yapmıştım pompon. Bu pomponsuz olacak. Evet, bu şekilde ipimizi keselim. Evet, şimdi şu kenarının püsküllerini yapacağız. Evet, iki ucuna şu şekilde püskül yapıyoruz. Yaklaşık böyle bir 60 santim uzunluğunda ipleri 50 kat falan yaptım. Bu sefer kalın yaptım. Bu şekilde kesiyoruz. Evet, bu şekilde şöyle yarı yarı alıp şöyle
Evet, uç kısmına geçiriyorum şöyle. Şuradan tutalım. Evet, diğer yarısını da geçirelim. Evet, bu şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, beremiz tamamlandı. Bu şekilde yaptım her iki yandan. Evet, şöyle bitmiş halinin bir ölçüsünü vereyim. Arkadan böyle dökümlü oluyor arkadaşlar. Şöyle 28 santim bir uzunluğu var. Evet, arkadan görüntüsü de şöyle. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.